Dostlar selamünaleyküm. ABD tarafı sürekli İran'la görüştüklerini açıklıyor ama İran tarafı reddediyor. Hangisi doğrudur derseniz illaki şu an kapalı kapılar arkasında müzakereler yapılıyordur. İran savaş devam ediyor olsa bile müzakere kapısını kapatacak bir devlet değil. Mantıklı olan da bu. Böyle durumlarda ne olursa olsun müzakereye devam edersiniz. Tabi bu süreçte çok fazla canları yandığı için müzakereleri reddetmeleri gayet doğal. Ama bir yandan da ilginç şeyler oluyor. Bir aylık ateşkes, kalıcı barış gibi seçenekler konuşulurken ABD en elit birliklerinden olan 82. Hava İndirme Tümeni'ni Orta Doğu'ya yönlendirdi. Peki bunun sebebi ne? İran'ı oyalayıp karadan bir işgale hazırlanıyor olabilirler mi? Bugün hızlıca bu önemli soruyu cevaplayalım. Öncelikle şu 82. Hava İndirme Tümeni'ni bir tanıyalım. Bu birlik dünyanın farklı bölgelerine çok hızlı şekilde indirilen bir çeşit güç gösterisi. Çünkü bunların en önemli özelliği hızları. Saatler içerisinde binlerce askeri dünyanın herhangi bir noktasına indirebilecek kapasiteleri var. Ama bizim bölgemiz için konuştuğumuzda kritik bir detaydan bahsetmek gerekiyor. Bu askerler ağır zırhlı birlikler değiller. Tankları yok. Korumaları sınırlı. Yani klasik anlamda bir cephe savaşı yürütmek için tasarlanmış bir birlik değil bu. Bunların işi bir bölgeye zorla giriş yapmak. Yani savunma hatları olan kapalı bir bölgeye doğrudan gökyüzünden inip o bölgeyi içeriden açmak için varlar. Peki burada akla bir soru geliyor. Neden şimdi devreye giriyorlar? Tam da böyle ateşkesin, barışın filan konuşulduğu bir dönemde. Haftalardır ABD İran'a yönelik hava saldırıları düzenliyor, radarlar vuruluyor, askeri tesisler imha ediliyor. Ama hava gücünün belli bir sınırı vardır. Yani bir yeri hava gücüyle vurabilirsiniz. Ona zarar da verebilirsiniz. Ama o bölgeyi hava gücüyle kontrol altına alamazsınız. En nihayetinde sahaya inmek zorundasınız. İşte ABD orada bu birliği de kullanıp doğrudan temas kurarak fiziksel bir varlık oluşturmak istiyor. Yani amaç muhtemelen süresiz bir işgal değil. Orada hedeflenen noktada belli bir süre kara hakimiyeti sağlayıp masaya daha güçlü oturmak. Çünkü sahadaki asker aynı zamanda diplomatik bir kozdur. Yani diğer bir deyişle söylersek ABD nükleer programın bitirilmesi gibi normalde kabul ettiremediği şartlarını askeri gücünü kullanarak dikte etmeye çalışıyor. Peki hedef neresi? Birden fazla noktayı hedefliyor olabilirler ama en muhtemel hedef Hark Adası. Zaten burası günlerdir konuşuluyor. İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nin ortasında küçücük bir kara parçası. 20 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Yani haritada baktığınızda çok önemsiz bir yer ama İran için öyle değil. Burası İran ekonomisinin en kritik noktası. İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık %90'ı buradan yapılıyor. Yani Trump biliyor ki burayı kontrol altına alırsa İran'ı ekonomik anlamda boğar. O yüzden Trump'ın hayallerini kara birlikleriyle burayı kontrol altına almak süslüyor. Aslında buraya havadan saldırılar yaptılar. Mesela 13 Mart'ta adada birçok noktada hassas vuruşlar yapıldı. Ama burada ilginç olan nerelerin vurulduğundan ziyade nerelerin vurulmadığıydı. Petrol depoları, boru hatları ve yükleme terminalleri büyük ölçüde korundu. Daha çok radar sistemleri, hava savunma unsurları ve askeri yapılar vuruldu. Bu da aslında önemli bir ipucu veriyordu. ABD'nin amacı adayı yok etmek değil, çalışır halde ele geçirmek. Çünkü eğer petrol altyapısı yok edilseydi burayı ele geçirmek masada ABD'ye hiçbir kazanç sağlamayacaktı. Ama şimdi ele geçirirse masada elinde ciddi bir koz olur İran'a karşı. İşte tüm bunları düşününce 82. Hava İndirme Tümeni'nin buraya indirilme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Peki böyle bir indirme gerçekten mümkün mü? Askeri açıdan bakarsak evet mümkün ama kolay değil. Hatta çok ciddi riskler barındırıyor ki zaten 82. Hava İndirme böyle bir operasyonu tek başına yapamaz. Hani bölgeye deniz piyadelerinin gönderileceği konuşuluyordu ya, onun sebebi muhtemelen buydu. Deniz piyadeleri önce kıyı hattında kontrol noktaları oluşturuyor. Ardından hava indirme tümeni personel aktarmaya başlıyor. Tabi burada şunu unutmamak lazım ki şu an bir tatbikattan bahsetmiyoruz. Gerçek bir çatışma ortamından bahsediyoruz. Şu an orada birçok ciddi kısıt var. Askeri unsurlar direniş gösterecektir ve ABD dünyanın gözü önünde burada her yere ateş açamayacak. Çünkü şu an bu petrol tesislerinde binlerce sivil de çalışıyor ve hepsi hala adadalar. Normalde sivil öldürürken ABD oturup düşünmez. Öyle hassasiyetleri yok. Ama bu kadar dünya medyasında popüler bir savaşta elbette dikkatli davranmak zorunda kalacak. Yine de çok fazla risk unsurunu göze alıp bu indirmeyi yapıp oraya yerleşebilirler mi? Evet, kayıplar vererek de olsa yerleşirler. Yani askeri anlamda bu mümkün. Ama esas soru bu değil. Esas soru şu: ABD askerleri orada tutunabilirler mi? Bir yeri ele geçirmek ne kadar zorsa orada tutunmak kat kat daha zordur. Ve Hark Adası'nın konumuna baktığımızda neler olabileceğini kolayca anlayabiliyorsunuz. Ada İran anakarasına yaklaşık 25 kilometre mesafede. Bu mesafe askeri açıdan çok kısa bir mesafe. Yani İran anakaradan neredeyse kesintisiz şekilde bu adayı baskı altında tutabilir. Öyle bir mesafe ki sadece füzeler değil,
topçu atışları, kamikaze dronlar ve birçok kısa menzilli sistem burada kullanılabilir. Ve bu saldırıları durdurmak neredeyse imkansız. Çünkü hedef sabit, küçük bir ada. Tüm bu saldırılar yapılırken kendini korumak zorunda olanlar kimler? 82. Hava İndirme Tümeni, yani hafif piyade. Ağır zırhları yok. Geniş çaplı savunma kurabilecek ekipmanları sınırlı. Açık bir alanda sürekli baskı altında kalırlarsa ciddi kayıp verme ihtimalleri yüksek. Bir de böyle bir ortamda İran'ın elinde bir vana avantajı olacak. Bu adada petrol terminallerini ele geçirmek ABD için ilk etapta büyük bir kazanım gibi görünebilir. Ama petrol akışını sağlayan vanalar büyük ölçüde ana karadan yönetiliyor. Yani İran isterse tek bir hamleyle o adaya akışı kesebiliyor. Böyle olunca ABD askeri hiçbir petrol varlığı bulunmayan bir adada sürekli hedef halinde beklemek zorunda kalacak. Bunun yanında bir de lojistik sıkıntısı var. Bu adaya sürekli asker, mühimmat ve erzak taşımak gerekiyor. Ama adanın bulunduğu yer bu iş için çok da uygun değil. Hürmüz Boğazı zaten başlı başına riskli bir hat. Mayın tehdidi var, denizaltı riski var, küçük botların saldırıları var. Yani ikmal hatları her an kesilebilir ve oraya ikmal için giden her gemi ciddi bir risk altına girmek zorunda. İşte bu da şu anlama geliyor. Adaya bir birlik indirirseniz o birlik zamanla izole bir hale gelebilir. Destek alamayan bir kuvvetin de ne kadar dayanabileceğini düşünün. Diğer bir deyişle ABD adayı elinde tutarak masada İran'a karşı elinde bir koz oluşturmak isterken tam tersi de olabilir. İran ABD askerlerine yardım gelmesini engelleyerek ve o askerlerin adadan çıkmasını engelleyerek kendi elinde çok ciddi bir koz oluşturabilir. Bir de dediğim gibi oradaki askerler açık hedef olacak. Düşünün ki oraya 3000 kişilik bir kuvvetle inecekler. Deniz piyadelerini falan sayarsanız bu 4-5 bin kişiyi bulacak. 4-5 bin asker İran'ın burnunun dibinde açık hedef halinde 20 kilometre karelik bir alanda ve İran'ın elinde muhtemelen binlerce kamikaze drone var hala. Aralıksız saldırılara başladılar. Yüzlerce Amerikan askeri öldü ve Amerika'ya her gün onlarca, toplamda yüzlerce hatta binlerce tabut gitti. Sizce ne olur? Kesinlikle Trump o koltuğu kaybeder. ABD'de başkan değişikliği olur. Trump bunları bilmiyor mu? Elbette biliyor. O yüzden daha gerçekçi bir ihtimal ortaya çıkıyor. O da gerçek bir işgal planının olmayışı. 82. Hava indirmenin bölgeye gönderilmesi doğrudan sahaya inmekten çok bir mesaj vermek için yapılmış olabilir. Çünkü bu tür elit birlikler caydırıcılık oluşturmak için de kullanılırlar. Yani ABD gerekirse sahaya ineriz demeye çalışıyor da olabilir. Bu hem psikolojik bir baskı oluşturur hem de karşı tarafa sürekli bir belirsizlik hissi verir. Acaba gerçekten inecekler mi sorusu bile başlı başına bir baskı oluşturabilir. Müzakerelerin yaşandığı bu süreçte böyle bir baskı oluşturulması elbette İran tarafı için çok da olumlu bir gelişme değil. Ama bu adada ABD askerlerinin tutunamayacağını İran da bildiği için bu blöfü yememe ihtimalleri de yüksek. Tabii şunu da unutmamak lazım ki karşımızda İsrail'in elinde kuklaya dönmüş bir ABD başkanı var. Her ne kadar gövde gösterisi ihtimali yüksek desek de bütün kayıpları göze alıp ABD ordusunu o adaya indirirlerse yine de şaşırmam. Ama böyle bir durumda bildiğim tek şey var ki Trump hayatının en büyük kumarını oynamış olur ve bunun bedelini gerçekten çok ağır öder. Bu bedeli göze alabilecek mi? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.